Evet, öncelikle şu foreshadowing nedir bir açıklayalım. Foreshadowing en kısa özetiyle önceden ima etmedir. Bir romanda, filmde, dizide, oyunda eğer size bazı ipuçları veriliyorsa ve bu ipuçları ileride gerçekten de bir şeye yol açıyorsa bu foreshadowing'tir. Örneğin filmin ilk sahnesinde bir silah gördünüz. 10 saniye kadrajda kaldı ve filmin kapanışında ana karakter bu silahla kendini vurdu. İşte buna foreshadowing deniyor. Gönderme sanatı da diyebiliriz. Bugünkü videomuzun konusu ise Kurtlar Vadisi dizisindeki foreshadowing örnekleri. Aslında niyetimiz sürekli Kurtlar Vadisi videoları yapmak değil bak. Ama güncel dizilerde bırak foreshadowing'i, senaryo yok anasını satayım. Adamlar oturup hikaye yazmaya üşeniyor. Detaymış, foreshadowing'miş, gizemmiş, hep eski dizilerde yani. Biz ne yapalım? Son birkaç senede Ezel, Kurtlar Vadisi, Behzat Ç. ve benzeri gibi bir yapımı nerede izlediniz? Varsa söyleyin de bilelim. Televizyondan bahsediyoruz bu arada. Harici platformlarda güzel işler var da televizyonda durum vasat. Yeter artık ha! Lan benim babaannemi yediler lan! Babaannemi yediler benim! Benim babaannem yendi! Foreshadowing'ler yakalaması bazen zor, bazen de kolay olabiliyor. Örneğin size verdiğimiz silah örneğindeki gibi olanlar zaten seyircinin gözüne sokuluyor. Yani al bak bu foreshadowing demek o resmen. Bizler ise vadide kelime oyunu olarak yapılmış foreshadowing'lere de değineceğiz. Çok bekletmeden videoya geçelim artık. İyi seyirler. Kürt Bedo öldü. Freud Fethi öldü. Haris Sarıyayla öldü. Cerrahpaşalı Halit öldü. Süleyman Çakır öldü. İşte ben Polat Alemdar. Karşındayım. Ya bu efelerin yaktığı 2 mermi 1000 yıldır türküleri çalınıp söyleniyor. Bizim arkamızdan bir mırıldanan yok. Sen kısa pantolonla ananı keserken ben 3000 kişiye rafon kesiyordum. İlk örnek basit bir örnek ve dizinin açılışından bir örnek. Jenerikte verilen at sesleri ve ilk bölümlerde gördüğümüz rüya örnekleri aslında 50 ve 60. bölüm aralığına bir gönderme. Polat'ın gerçek hikayesini öğrendiğimiz bölümlerde bu rüyanın temelini görüyoruz ve ilk bölümlerde gözümüze sokulan bu foreshadowing gizemi çözülmüş oluyor. Bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi yapıldı emin olamadığımız bir diğer foreshadowing örneği Memati'den. Daha 23. bölümde Polat ve Memati arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Var mı birisi Memati? Nasıl birisi? Uzun saçlı birisi. Bir iki çitilediğimiz var. Peki ya aşk? İstemem. O beni öldürür. Direkt kesidi koymak yerine niye sen seslendirdin diyecekseniz de telifler sıkıntılı. Neyse. Daha 23. bölümde geçen bu diyaloğun üstüne yıllar sonra Kurtlar Vadisi Pusu'da Memati gerçekten aşık olduğu kadınla evlenmek için yaptığı düğünde öldürülür. İstemem. O beni öldürür. Çakır Halit'e doğru ölüme gitmeden önce arabada Hekimoğlu türküsünü söylüyordu hatırlarsanız. Hekimoğlu derler beni. Hekimoğlu tıpkı Çakır gibi kalleşçe vurulan bir Efe'yi anlatıyor. Çok yakın zamanlar olsa da kaliteli bir foreshadowing diyebiliriz. Polat 44. bölümde testereye bir şey olursa haberiniz olur diyor ve 45. bölümde gidip tüm ölümleri bizzat kendisi haber veriyor. Yine yakın bir foreshadowing. Fakat dizide o kadar çok foreshadowing var ki uzağa yakını biraz karışık mesele. Cerrahpaşalı Halit öldü. Süleyman Çakır öldü. Yine 45. bölümde Canan, Elif'e bir falda bir erkek koca bir dağın tepesinde elleri cebinde düşünüyorlar. Bir erkek koca bir dağın tepesinde ellerini cebine sokmuş düşünüyor. Ve bundan 2 bölüm sonra 25. dakikada Polat'ı gerçekten de koca bir dağın üzerinde elinde sigarasıyla düşünürken görüyoruz. Gelelim ileri bölümlere. Kurtlar Vadisi'nin 67. bölümünde Polat, kılıçın elindeki bıçağı hızlı bir hamleyle kapıp Karahanlı'ya fırlatır. Karahanlı ise kılıca bir daha bu bıçağı çıkarma der ve kılıçtan da beklemiyordum. Yoksa bu bıçağı kalbine sokardım cevabını duyarız.
Onlarca bölüm sonra kılıç bu bıçağı yine çıkarır ve Nizamettin tarafından aynı bıçakla kalbinden bıçaklanarak öldürülür. Nizamettin avukattır ve bu sahnede kalem kılıçtan keskindir sözü hatırlatılır. Karahanlı ise kılıcı çok önceden uyarmıştır. Beklemiyordum. Yoksa bu bıçağı kalbine sokardım. Dizinin daha 32. bölümünde bir sahne var ki diziyi kısa bir sürede özetliyor. Polat bu bölümlerde savcıyı öldürmek için hazırlıktaydı. Fakat öldüremedikleri halde olay Polat ve ekibine kalıyordu. Polat saklanıp Abdüley'in yanına gidiyordu ve burada Gerizlerbaşı türküsü sahnesi yaşanıyordu. Polat bizim arkamızdan kim türkü okuyacak der ve hemen ardından gerçi kanımızda Efelik olmasa bu kadar yükselemezdik der. Daha 32. bölümden hem Polat Efe ilişkisi hem de yükselişin ön göndermesi verilmişti aslında. Gerçi kanımızda efelik olmasa biz de bu dağ başına zor çıkardık ya. Dizide sorsak birçoğumuzun hatırlamayacağı bir sahneydi belki de. Fakat Osman Sınav diziyi öylesine inşa etmiş ki en önemsiz kuytu köşe sahnede bile yıllar sonra fark edilen detaylar yatıyor. Detayı fark edip yoruma döken arkadaşa da buradan teşekkürler. Aklınızda kalan detayları, sahneleri, fikirleri sizler de yorumlara dökerek sonraki videolara katkıda bulunabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.